Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Carrefour'u inceleyeceğiz, grafiğine bakacağız, destek ve dirençleri belirlemeye çalışacağız. Hemen şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimiz ve çalışmalarımızdır. Şimdi bakın burada borsaya girdikten sonra düşüşü gerçekleştiren bir Carrefour var. Daha sonra bu düşüş trendi kırılıyor, yukarı doğru gidiyor ve bir çanak, şöyle bir kul, sonra da bir düşüş, fake bir düşüş hareketinden sonra çanağın katlanması olarak 240'lara doğru bir büyük, güzel, çok güçlü bir rally yapıyor. Ondan sonra da bir çakılış gerçekleşiyor. Şimdi bu son bölgeyi dikkatli incelememiz gerek. Son bölgede neler gerçekleşmiş? Bakın, destek ve dirençleri şöyle bir belirleyelim önce. Şu bölgede bakın, buradan aynı yere değiyor, aynı yere değiyor, aynı yere değiyor ve bu bölgede yine çalıştığını görürüz. O da şu bölge bizim için bir destek ve direnç, yani eser Philip seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bölgede de bir direnç var ve daha sonra hızlı bir şekilde kırıldıktan sonra ne olacak? Burası desteğe dönecek mi? Evet. Bakın, burada desteğe dönüştü ve hızlı bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Burası da bizim için önemli ve çalışıyor şu an. Şu an çalışıyor. Bir de son rally'den önce burada bir satıcı var ve bu yani bir onay gibi. Bakın, buradaki akümüle olmuş bölgenin kırılımının bir onayı gibi olmuş. Bu da bizim için, yani bu kırıcı bir bölge, break bölgesi, yani kırılım bölgesindeki bir seviye, en son satıcı seviyesi. Burası da bizim için, bu alıcı doldurduğu için, sonra çok güçlü bir alıcı burada doldurduğu için bu seviyede bizim için değerli bir seviye. Peki şimdi ne var başka burada değerlendirebileceğimiz? Buradan da yukarıdan da bir şu en son şu bölge var. Şu bölgede yine bir alıcı satış çatışması, ya da şu yeşili de düşünebilirsiniz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şu bölgede bizim için değerli. Ya da böyle bir boşluk alalım. Evet. Yukarı giderken de direnç olarak, yani bu çünkü yutulmuş. Buradaki alıcılar yutulmuş. Bu bölgede direnç olarak karşımıza çıkabilecek seviye. Evet. Şimdi günlüğü açacağım. Büyük zaman diliminde desteklerimizi, dirençlerimizi belirledik. Burası bizim için çok değerli. Bakın, burası akümülasyon bölgesi. Eğer fiyat buraya gelirse zaten buradan bu fiyatı yukarı doğru hareket ettiren, hatta ne kadar yükselmiş? Mesela %130 ortalama bir yükseliş var. Buradan alıcılar tekrar bunu karşılayacak. Çünkü burada sattıklarını yerine koymak isteyecekler. Böyle bir durum var. Peki bir de şuradan aşağı doğru bir düşüş gerçekleşiyor. Buraya bir çizgi atıyorum. Şöyle bir trend çizgisi çektiğimde, evet, bugün kırılım geldi arkadaşlar. Bugün kırılım geldi ve dikkat ederseniz biraz sonra hacim olarak da bakacağız. Hacim olarak da güzel görünüyor. Buradaki kırılım geldi. Artık bir düşen trend kırılımı var ve artık bir yükselişten bahsedebilir miyiz? Evet, neden olmasın. Şimdi nerede ilk karşılaşacak direnç? Direnç olarak eğer yukarı devam ettirecekse, tabi sadece bir gün kapandı. 2-3 gün daha belki kapanış ya da yataya bağlayabilir. Tabi fake de atabilir. Onu da hesaplayacağız. Şimdi buradan dönüş buraya gelir. Buradan bir red diyebilir. İşte o zaman farklı senaryolar da bizim karşımıza çıkabilir. Birincisi, mesela şurası bir omuz hareketi olursa, buradan red yerse ve bir baş hareketi için aşağı inecek. Daha sonra ikinci bir hareket, burada zikzak hareketleri ve ondan sonra bir şuradaki seviyeyi almak için yukarı 88 seviyeli ortalama gelebilir. Böyle bir topu oluşabilir uzun vadede. Tabii şu harekete ben dahil olmak istiyorum. Bakalım olacak mı? O zaman biz parça parça alım yapmamız lazım. Yani burada bir kırılım geldi. Bu birinci alım. İkinci alım buradaki kırılım bölgesi. Üçüncü alım da buradaki büyük akümülasyon bölgesindeki alıcılarla birlikte şöyle bir 3 kademeli bir alım düşünülebilir. Evet, bu da başka bir senaryo olarak söyleyelim. Şimdi bir de Fibo olarak hesaplayalım. Haftalığı açacağım. Önce buradaki düşüşü hesaplayalım. Bakın, buradan bir düşüş geliyor. Şuradan bir düşüş geliyor ve buraya kadar sürüyor. Evet, dikkat ettiniz mi? Düşüş nereye kadar tepkiyi
dönüyor bakın. 0.50 seviyesi yani 89 seviyesine kadar geliyor. Nokta atışı bir şekilde değdikten sonra buradan tekrar red diyor. Satışını yiyor. Şimdi biz neye bekleyebiliriz? Buradaki kırılımı çeviren fiyat tekrar buradaki zirveye gider mi? Tabi eğer buradaki zirveye gidecekse karşımıza artık kaç tane direnç çıkacak? 0.618 önemli bir bölge. Bakın burada da zaten alıcılar yuttuğu bir bölge. Direnç olarak karşımıza çıkacak. Burada destek dirence dönüşmüş olarak karşımıza çıkacak. Ve buradaki güçlü satıcılar 161'deki karşımıza direnç olarak yine çıkacak. Tabi trend geldi. Yani trend başladıktan sonra eğer bu devam ederse bir trend yukarı doğru giderse bunları hemen tabi geçmeyebilir. İlk önce red yer, bir de aşağıdan destekten alırız. Bir daha yukarı red yer böyle. Ağır ağır yani şöyle yavaş yavaş gitmesi, her dirençte red deyip tekrar alttan destekten alıcı bularak böyle hareket etmesi bizim için çok daha güzel bir şey olur. Yani şuradaki gibi olması güzel değil arkadaşlar. Böyle gidiyorsa böyle de düşüyor. Yani çok hızlı giden çok hızlı çakılıyor. Evet, bunlar demek ki Fibonacci çok nokta atış bir şekilde işliyor burada. Tabi daha sonra Fibonacci birkaç kullanım şeklinde videosunu yaparız. Bakın bir de burada yükseliş ve düşüşün hareketine bakalım. Bu yükselişin neresini almış? Bakın altın oran seviyesini almış. Bakın altın oran 0.618 seviyesini almış ve buradan hemen bir 2 haftalık bir yükseliş gerçekleşiyor ve düşüş trendi kırılıyor. Demek ki artık burası dönüş seviyesi olarak karşımıza çıkabilecek bir nokta. Önemli bir seviye diyebiliriz. Ve burada artık 618'den dönüş, kırılım ve gelecek artık bir yeni trend olacak mı diye aklımızda birçok soru işareti var şu an. Bunları tabii ki değerlendireceğiz. Arkadaşlar şu an söyleyeceklerim bu kadar. Bahsetmek istediğim güzel bir haftalık, bakın kaç hafta boyunca bir düşüş hareketi geldi. Fiyat bayağı bir ucuzladı. Bir kırılım geldi. Bir kırılım geldi. Şuradaki satıcıların da bayağı bir zayıfladığını bakın şöyle bu tarafa çekelim. Buradaki satıcıların bayağı bir zayıfladığını gördük. Daha sonra günlük olarak bakın günlük olarak da hacimli bir kırılım geldi. Bu ikisi bizim için güzel sinyaller. Bunları göz ardı etmeyeceğiz. Bunu takibe aldık diyelim. Artık siz kendiniz de takip edebilirsiniz. Fiyatın nerelere gideceği hakkında bilgi ne yapabilirsiniz? Bilgi edinebilirsiniz veya takibinizde kalabilir. Kendinizi geliştirmeniz açısından bu seviyeler bizim için önemli olacak. Bunlar nasıl kullanıldığı hakkında eğitici bir içerik oldu. 4 saat diye baktığımızda bakın 4 saatlikte daha net bir şekilde görünüyor. Bir de indikatör olarak da bakalım. Açmışken. Bakın indikatörde güzel bir uyumsuzluk var. Dikkat ederseniz Fisher indikatörünü daha sonra önceki videolarda anlatmıştım. Burada bir uyumsuzluk. Bakın burada bir uyumsuzluk. Net bir uyumsuzluk var. Fiyatta da aşağı doğru bir yön var. Buradaki kırılım hacimli bir kırılım bu uyumsuzluğu çalıştırıyor. Yine dikkat ederseniz burası eğer bir omuz, şurası baş olarak düşünürsek burası da bir omuz. Yani bir aslında aşağı doğru düşerken bir ne yapmış? Ters omuz, baş omuz yapmış. Bak. Yani şöyle bir çizgi çiziyoruz. Çizersek şöyle. Şuradan bir kırılım gerçekleşmiş oldu. Bunları da bu şekilde analiz ediyoruz arkadaşlar. Bu çalışırsa bu uyumsuzluk şu bölgeye kadar ve daha sonra artık o trendin alıcısındaki güce bağlı nereye kadar gideceğini izleyip göreceğiz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Ucuz bulduğum bir şirketti ve bu şekilde bir analiz yaptım.